Herkese merhaba. Uzayın o sonsuz derinliklerini, uzak galaksileri bir anlığına unutun. Çünkü bugün asıl büyük maceraya, yani ayaklarımızın binlerce kilometre altına, gezegenimizin tam kalbine doğru yola çıkıyoruz. Hazır mısınız? Şöyle bir düşünelim. Ayın yüzeyine ayak bastık, Mars'a keşif araçları indirdik. Bu müthiş bir başarı, evet. Ama işin ilginç yanı, kendi evimiz dediğimiz gezegenin derinlikleri hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. İşte bu, keşfedilmeyi bekleyen en büyük gizemlerden biri. Ve biz de bugün tam olarak bu gizemin peşinden gideceğiz. Yolculuğumuza bildiğimiz, tanıdığımız tek yerden, yani şu an üzerinde durduğumuz yer kabuğundan başlıyoruz. Gelin, hayatımızı borçlu olduğumuz bu katmanın ne kadar önemli ve aynı zamanda ne kadar da incecik olduğuna birlikte bakalım. Bakın, yer kabuğu dediğimiz şey aslında iki kısımdan oluşuyor. Okyanusların altındaki daha ince, kıtaların altındaki ise daha kalın. Ama her ikisi de gezegenin bütünüyle kıyaslandığında bir elmanın kabuğu kadar bile değil. Düşünsenize, aslında bütün hayatımız bu incecik zarın üzerinde geçiyor. Peki bu kabuk tam olarak neden yapılmış? İşte burası çok şaşırtıcı. Bastığımız toprağın, dağları oluşturan kayaların neredeyse yarısı oksijen. Evet, bildiğimiz, soluduğumuz oksijen. Geri kalan büyük kısmı da kumun ve camın ham maddesi olan silisyum. Kulağa garip geliyor değil mi? Ama bu incecik kabuğun tek olayı bu değil. Asıl olay şu ki, bugün medeniyetimizi kurmamızı sağlayan ne varsa hepsi bu katmanın içinde. Telefonunuzdaki bakırdan, binalardaki demire, arabaları yürüten petrole kadar her şey. Resmen ayaklarımızın altında devasa bir hazine sandığı var. Peki, bu hazine sandığının ne kadar derinine inebildik? İnsanlık olarak tüm teknolojimizle kazabildiğimiz en derin çukur ne kadar? Hazır mısınız? Sadece ama sadece 12 kilometre. Bu Rusya'daki Kola süper derin sondajıyla ulaştığımız rekor. Şimdi bunu bir de gezegenin merkeziyle karşılaştıralım. 12 kilometreye karşılık 6371 kilometre. Yani başardığımız şey gezegenin yüzeyinde açılmış minicik, küçücük bir çizikten ibaret. O zaman yüzeyde daha fazla oyalanmayalım değil mi? Hadi asıl maceranın olduğu o devasa derinliklere inelim. Evet, şimdi kabuğu delip geçiyoruz ve bir alt katmana, yani mantoya iniyoruz. Burayı şöyle hayal edin. Gözünüze katı gibi görünen ama aslında milyonlarca yıllık bir zaman diliminde ağır çekimde akan bir nehir gibi davranan devasa bir kayalar dünyası. Bambaşka bir dünya burası. Manto tek bir parça değil tabii. Yolculuğumuz birkaç aşamadan oluşacak. İlk olarak yer kabuğuyla birlikte hareket eden sert litosfer var. Hemen altında o plakaların üzerinde yüzdüğü daha yumuşak, daha akışkan astenosfer. Biraz daha derine inince volkanları besleyen magmanın kaynağı üst manto ve minerallerin yüksek basınç altında bambaşka formlara dönüştüğü geçiş bölgesi bizi bekliyor. Ve en sonunda da gezegenin en büyük bölümünü oluşturan alt mantoya ulaşıyoruz. Peki, o bahsettiğimiz astenosfer katmanı neden bu kadar önemli? Çünkü gezegenimizi canlı ve dinamik tutan motorun ta kendisi burası. Hani o bildiğimiz depremler, volkanlar, hatta kıtaların okyanuslarda yavaş yavaş sürüklenmesi var ya, işte hepsinin kaynağı bu sıcak ve akışkan katman. Şimdi sıkı durun, size inanılmaz bir bilgi vereceğim. Gezegenimizin en bol bulunan minerali Bridgmanite adında bir mineral. Ama işin akıl almaz tarafı ne biliyor musunuz? Bu minerali bugüne kadar hiç kimse doğal ortamında, yani o binlerce kilometrelik derinlikte görmedi. Varlığını sadece laboratuvar deneylerinden ve sismik dalgalardan biliyoruz. Dünyanın en yaygın minerali ama tamamen görünmez. Mantoyu da arkamızda bıraktık ve işte geldik. Yolculuğumuzun son ve en heyecanlı durağına. Nihayet gezegenimizin tam kalbine, yani çekirdeğe ulaşıyoruz. Burası bildiğimiz fizik kurallarının bile zorlandığı bambaşka bir yer. Çekirdeğin ilk katmanı dış çekirdek. Burası fokur fokur kaynayan dev bir sıvı metal okyanusu. Ama bu sadece bir metal yığını değil, gezegenimizin hayat sigortası. Çünkü bu devasa okyanusun sürekli hareketi, dünyayı çevreleyen o koruyucu manyetik kalkanı yaratıyor. O kalkan olmasaydı, güneşten gelen radyasyon atmosferimizi çoktan yok etmiş olurdu. Ve artık en merkezdeyiz, iç çekirdekteyiz. Buradaki sıcaklık mı? Yaklaşık 6000 santigrat derece. Evet, yanlış duymadınız. Neredeyse güneşin yüzeyi kadar sıcak bir yerden bahsediyoruz. Peki bir dakika. Madem bu kadar sıcak, nasıl oluyor da eriyip sıvı hale gelmiyor? İşte işin sırrı burada.
Basınç. Buradaki basınç, yüzeyde hissettiğimizin yaklaşık 3,6 milyon katı. Bunu hayal etmek bile imkansız gibi bir şey. Yani özetle olay şu. Bu akıl almaz basınç demir ve nikel atomlarını o kadar güçlü bir şekilde sıkıştırıyor ki resmen birbirlerine kenetleniyorlar ve hareket edemiyorlar. Sıcaklığın eritme gücüne karşı basıncın dondurma gücü galip geliyor ve böylece gezegenimizin tam merkezinde Ay'dan biraz daha küçük katı bir demir topu oluşuyor. Tamam, yolculuğumuz bitti, merkezden başarıyla döndük ama şimdi aklınıza şu soru gelmiş olmalı. Madem kimse oraya gidemedi, biz bütün bunları nereden biliyoruz? İşte bu da başlı başına müthiş bir bilimsel dedektiflik hikayesi. Cevap, depremlerde saklı. Evet, depremlerde. İnce Lehmann gibi öncü bilim insanları depremlerin yarattığı ve gezegenin içinden geçen sismik dalgaları dinleyerek adeta gezegenin bir röntgenini çektiler. Tıpkı bir doktorun ultrasonla vücudun içine bakması gibi onlar da bu dalgaların hızından ve yönünden yola çıkarak katmanların haritasını çıkardılar. Ne kadar zekice değil mi? Peki, bütün bunları öğrendik. Harika bir yolculuktu. Ama bunun bizim gündelik hayatımız için ne anlamı var? Yani binlerce kilometre altımızdaki bir metal topunun dönmesi benim hayatımı nasıl etkiliyor ki? Aslında her şeyi etkiliyor. O çekirdek sayesinde oluşan manyetik kalkan var ya, o bizim görünmez süper kahramanımız. Güneşten gelen ölümcül radyasyonu bir kalkan gibi saptırıyor. Atmosferimizin uzaya kaçmasını engelliyor. Kısacası dünyayı Mars gibi çorak, ölü bir gezegen olmaktan kurtarıyor. Yani o olmasaydı biz şu an burada bu sohbeti yapıyor olamazdık. Bu kadar basit. Aslında bütün hikayeyi özetleyen çok güzel bir söz var. Biz yüzeyde yaşarken, farkında olmadan milyarlarca yıldır durmadan çalışan dev bir jeolojik motorun üzerinde duruyoruz. İşte bu. Yüzeydeki bizlerle o derinlerdeki ateşten kalp arasındaki o inanılmaz bağın ta kendisi. Ve bugünkü yolculuğumuz burada sona eriyor ama aklımızda o büyük soru kalıyor. Gezegenimizin kalbi bizim keşfetmemiz için daha ne gibi sırlar saklıyor? Kim bilir? Belki de insanlığın en büyük maceraları teleskoplarla bakacağımız en uzak yıldızlarda değil, tam da şu an bastığımız toprağın binlerce kilometre altındadır. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa, abone olup beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.